Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında sonucu çoğu zaman yatırımın kendisi değil. İki inceleme belirler: fon kaynağının kanıtlanması ve durum tespiti, yani due diligence. Bu videoda paranızın kökenini hangi belgelerle göstermeniz gerektiğini, incelemenin nasıl işlediğini, sürecin genel akışını ve dosyaların neden reddedildiğini anlatacağız. Baştan söyleyelim, çoğu başvuru sahibinin atladığı bir detay var, ona da geleceğiz. Fon kaynağı, yatırımda kullanacağınız paranın hangi yasal faaliyetten elde edildiğini gösteren kanıt zinciridir. Devletler ve inceleme firmaları hesabınızda paranın durmasıyla yetinmez, o paranın nasıl biriktiğini görmek ister. Amaç, kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini engellemek, programın uluslararası itibarını korumaktır. Bir ülkenin pasaportu, ancak o ülkenin başvuru sahiplerini titizlikle denetlediğine güvenilirse değer taşır. Uygulamada iki kavram birbirinden ayrılır. Fon kaynağı, belirli bir işlemde kullanılan paranın kökenidir. Servetin kaynağı ise toplam mal varlığınızın zaman içinde nasıl oluştuğudur. Ciddi programlar giderek her ikisini birden sorguluyor. Örneğin, bir gayrimenkul satışından gelen parayı belgelemeniz yetmeyebilir. O gayrimenkulü ilk baştan hangi gelirle aldığınızda sorulabilir. Yani, zincirin son halkası değil, tamamı isteniyor. Meşru kaynaklar geniştir, ama her biri kendi belge setini ister. Maaş ve iş geliri için iş sözleşmesi, bordro, hesap hareketleri ve vergi beyannameleri. Şirket kar payı için ortaklık belgeleri, denetlenmiş mali tablolar ve temettü kararları. Gayrimenkul satışı için tapu, sözleşme ve ödeme dekontları. Miras için veraset ilamı ve bağışı yapan kişinin kendi kaynağı. Bunlara pasaport, adli sicil belgeleri, banka referans mektupları ve adres kanıtı eklenir. Belgelerin çoğu resmi tercüme, noter onayı ve çoğu zaman apostil ister. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle belgeler genellikle son 3 ila 6 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır. Durum tespiti, başvuru sahibinin geçmişini bağımsız olarak inceleyen bir risk denetimidir. Karayip ülkeleri, yani Saint Kitts ve Nevis, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Antigua ve Barbuda ile Malta gibi programlar bu incelemeyi uluslararası uzman firmalara yaptırır. İnceleme katmanlıdır. İlk katman kimlik, sabıka kaydı, uluslararası yaptırım ve arama listeleri taramasıdır. İkinci katman olumsuz medya ve itibar araştırmasıdır. Geçmiş davalar, iş anlaşmazlıkları, kamuya açık olumsuz haberler. Bazı programlarda son aşamada bir mülakat yapılabilir. Sonuç kabul, ek bilgi talebi veya ret olabilir. Genel akış çoğu programda benzerdir. Ön değerlendirme, belge hazırlığı, resmi başvuru, due diligence incelemesi, onay ve yatırımın tamamlanması, ardından pasaportun düzenlenmesi. Karayip programlarında toplam süre genellikle birkaç ay ile yaklaşık bir yıl arasında değişebilir. Bu aralık videonun çekildiği tarih itibarıyladır ve net bir süre baştan taahhüt edilemez. En büyük gecikme kaynağı incelemenin kendisi değil, eksik veya tutarsız belgelerdir. Şimdi baştaki detaya gelelim. İnceleme genellikle 18 yaş üstü tüm aile bireylerini kapsar, bazı programlarda daha genç bağımlılar için de temel kontroller yapılır. Yani, onay yalnızca ana başvurana değil, dosyadaki herkesin profiline bağlıdır. En sık görülen hata da burada başlıyor. Geçmiş bir dava, iş anlaşmazlığı ya da reddedilmiş bir vize başvurusunun beyan edilmemesi. Bir sorunu baştan açıklamak, incelemede kendiliğinden ortaya çıkmasından çok daha az risklidir. Şeffaflık bu süreçte en güçlü avantajınızdır. İnceleme derinliği programdan programa değişir. Bazı Karayip programları hızlandırılmış işlem seçenekleri sunarken, Malta gibi Avrupa programları çok daha ayrıntılı ve uzun bir denetim uygular. Genel eğilim şudur: inceleme derinleştikçe pasaportun sağladığı seyahat ve bankacılık gücü de genellikle artar. Bu yüzden, program seçimi yalnızca yatırım tutarına bakılarak yapılmamalıdır. İyi bir hazırlık, dosyayı başvurudan önce bir inceleme firmasının gözüyle okumakla başlar. Golden Visa Partners olarak bağımsız bir yatırım ve göçmenlik danışmanlığıyız. Hukuki temsil sunmayız. Süreci tek bir kıdemli danışman üzerinden yürütürüz.
Belge listesinin tamamı ve program karşılaştırması blogumuzda, sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.